Bunu ben şöyle karşılıklı koydum ikisini. Şöyle. Kapattım. Ay yine düşüyor. Bak kapat. Ay melekmiş Erhan. Keşke onu sorsaydım. Nasıl set ediliyor onu kavramaya çalışıyorum şu an. Start diyorum. 13.000'de 1 dakika çeviriyorum. Hemen yani dönecek. Makineyi çekelim. Çekiyor mu şu an? Bunun müziği ayrı çünkü. Ötekinin başka müziği vardı, bunun başka müziği var. En sonunda da şey yaptı. Düt düt. Tamam, çok küçük ve tatlı bir şeyimiz olmuş. Peletimiz. Görebiliyor musunuz? Elbisemin üstünde görünüyor mu? Çok görünüyor. Yine de siyah fona gidebiliriz. Bayağı iyi çıkmış yani. Şimdi bunun içindeki de bakteri olduğu için bakteri şeyimizin içine boşaltacağız. Hala. Şöyle deviriyorum. Bunu da şöyle deviriyorum. Şimdi tüplerinizi santrifüje hep şurası dışa gelecek şekilde koyarsanız kapı şurası. Heh. Burası dışarı doğru koyarsan pelet burada olur. O zaman böyle döktüğünde pelet düşmemiş olur. Şimdi protokol bizden 600 mikrolitre istiyordu hacmi, başlangıç hacmini. Biz bunu şey yaptığımız için, çöktürdüğümüz için şimdi 600 mikrolitrelik bir şeyde çözmemiz gerekiyor. Neyde çözeceğimizi de söylüyor zaten. Su veya T ile çözebilirsin diyor. Şurada minik bir suyumuz vardı. Bu bize yeter belki. İkisini de 600 koyacağım aslında ama biraz da dibinde var şu anda. Ve bence o 400. Şimdi ölçeceğim, merak etmeyin. Buradan atıp kullanmayacağım. Şimdi 400 çekiyorum. Çünkü fazlası olursa bir dönüş olmaz onun. Az olursa eklerim. Bunu koyuyorum. Böyle peletin üstüne alver yapıyorum. Şöyle hemen koyulaştı tekrar. Şimdi şunu bir 600'e ayarlıyorum.
Ha, Ve önce kontrol çöküp ediyorum. sonra çekeceğiz. Az. 200 değilmiş. Kaçmış? Şimdi bunu açık bir şekilde öğreneceğiz. Böyle deneye deneye. 500'müş. 100 daha koyacak. Demek ki baştan 500 koyacakmışım. Buna 100 daha koyacağız. Siz benim gibi böyle amelitasyon yöntemler yapmak zorunda değilsiniz tabii. Adam gibi onu alıp başka bir yere aktarıp ölçerek de yapabilirsiniz. Ancak ben pipet ucundan tasarruf etmeye çalışan bir insanım. Şimdi 500 çektim. Bir diğer seçenek de peletin etrafındaki suyu komple çekip üstüne direkt 600 bırakabilirdim. Ama orada da bir şey kaybetmek istemedim peletten biraz. Tamam, bu tam 600 oldu gerçekten. Şimdi ikisinde de 600 var. Artık şeyimize başlıyoruz. Mini krebimize başlıyoruz. Onun için ayrı bir çöp açmam lazım. Şu olur. Sıvı çöpü. Şimdi buraya kadar eldivensiz gelmiştik ama artık eldiven giymemiz lazım. Çünkü kimyasallar gündeme geliyor. Ya artık ateşle çalışmalıyız zaten. Şunlar hafif karışıklığı yapmasın. Şuraya atayım. 2 tanecik tüpüm var. Diyor ki en baştan. Şimdi şunu yaptık. 100 mikrolitre 7x slices buffer koy diyor. Mavi diyor. Mavi. Sonra da inverting the tube 4-6 times. Ve 2 dakikadan fazla bekleme diyor burada. Yani bu bir kit sonuçta. Ne diyorsa onu yapmanız lazım. Saçmalamayın sakın. Bambaşka yollara kaymayın. Invert diyorsa o invert'tür yani gibi. 2 dakika bekleyin diyor. Sonra ama neutralization buffer koyun diyor ya. O da +4'te gidip onu alıp geleceğim ben şimdi. Durdurayım mı? Dur sen. 100 mikrolitre FX sizes buffer koy dedi. Şunu 100'e getireyim de. Maşallah. İkisinin ağzı açık duruyor. Şu Lysis buffer. Çalkaladım. Koydum. Şimdi ne demiştim? 4 ila 6 defa invert et dedim. Şu. Evet. Şimdi 350 mikrolitre şurada cold neutralization buffer koy diyor. Bunu şimdi soğuk odadan getirdim. Soğuk. Peki şimdi ne diyor? Mix Torolu demiş ya, o Mix Torolu şu oluyor. Vortex. Evet, dönmüyor. İyice döndüğünden emin olman lazım.
Şimdi bak şöyle bir görüntüsü oldu. Ondan sonra ne diyor? Invert the sample and additional 2-3 times. Çok güzel İngilizce konuşurum ben. Şimdi 11.000 ila 16.000 G'de 2 ila 4 dakika diyor. G sabit bir şey. Bizim kendi sentrifüjümüze uyarlamamız gerekiyor. Ben 13.000'de 4 dakika çevireceğim yalnız böyle dediği için. Gidelim. Yine hep şu kulakları yukarıya bakacak şekilde koyuyorum. Ve ben zaten öyle alışkın olduğum için hep öyle koyuyorum. Bakıyorum. Bunun ısısını ısısına getirdik az önce. Kendimiz getiremediğimiz için soğuttuk. 4 dakika 13.024 derece. Start. Yüzün şunda şu anda. Süpernatanta diyor. Zymospin kalınlara koy diyor. Sel debrisi elleme diyor. Demek ki burada biz sel debrisi kullanmıyoruz. Süpernatantı kullanıyoruz. Demek ki bizim plazmitimiz süpernatantta. Çünkü çok mantıklı. Çünkü DNA hidrofilik burada. Ve o çökenler işte şey olacak. Protein, hücre membranı falan filan. Zymospin kalınlar bunlar. Şu içinde filtresi var böyle minicik. O filtre aslında filtre değil. O DNA binding, yani DNA'yı bağlayan bir şey kendisi. DNA'yı tutan bir şey. O yüzden filtre gibi düşünmemek lazım. Şimdi tüplerimiz gelmeden bir hemen labellama yapıyoruz. Nasıl labellayacağız buna derseniz burada adeta yazamadım. Evet, en iyisi şuraya yazmak. Çünkü filtrede kalacak ya, alttaki tüp gidecek. Ama hazır bekliyorken cycle gibi şuralarına da yazabiliriz. Daha çok eski usul şöyle yaparız. İlkel yöntemler en iyisidir. Yüzü hazırlıyoruz. Şimdi böyle burada okuyormuşum gibi ya. Ya ben o kitten yaptım yani bir 100 defa falan. Onun için siz baştan okuyun bunu bir. Bir de bu sadece protokol, neye dikkat edeceğim falan yazıyor. Bunu internetten indirdim ben. İşte bunun sayfasına gidiyorsun. Kod numarası var zaten. Ondan sonra sayfada protokol diyor. Protokole tıklıyorsun ve böyle 10 sayfalık falan bir şey var. Ben sadece buraya indirdim. Hangi stepte ne oluyor, neye dikkat edeceksin, neye etmeyeceksin falan gibi şeyler orada yazıyor. Mesela şunun içinde bak RNase var. Normalde hiç sevmediğimiz bir şey. RNA'yı degrade etsin diye. Bunda var yani öyle bir şey. Sonra bunun içinde lysis buffer olduğu için muhtemelen bu anneciğim salt denen bir şey var ki işte o çamaşır suyuyla karışmasa iyi olacak olan şey o. Gibi. Yapmıştık. Çok güzel. Şimdi ne diyordu? 900'ünü aktar diyordu. NGN'yi mavi yapmıştık. Ona göre aktarıyoruz şimdi. 900'ü ayarladım. Daha az çekebilirim ama daha fazlasını çekmemem lazım. Pelete hiç değmeden
TRT değme riskin varsa duruyorsun. ...15 saniye diyor. Gidelim. Böyle sürekli gidip geleceğiz şimdi. Gel. Böyle ağızları açık açık koyuyoruz şimdi. Dökülmez yani. Dökülecekmiş gibi olur da dökülmez. Yani isterseniz çabalarsanız dökülür de. Çabalamaya gerek yok. Koydum. 15 saniyeyi şöyle yapıyoruz. Şöyle hizalayayım. 13.000'de. Ondan sonra start'a basıyorum. 4 dakikada ya şu an. Çıkıyor. Çıktı, 15 sayıyoruz. 1 Yine ilkel yöntem. Benim olayım o ya. Bunu biri ayarlasaydım şey olurdu. Kendisi de Allah'ım ya. Biri olunca zaten saniyeyle sayıyor ya, daha iyi oluyor. Mantıklı. Merhaba Çisil. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Çekim olduğunu gören kaçıyor diyor. Ama her Çisili türlü çekmeden